Evet, Oxford'dayız. Belki burada Oxford Üniversitesi'nde okuyamadık, edemedik ama en azından bir gelelim, görelim, gezelim dedik yani aklımızda kalmasın. Oxford tam bir üniversite şehri. Zaten Oxford Üniversitesi de birçok kaynağa, birçok reytinge göre dünyanın en iyi üniversitesi olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda oldukça da eski bir tarihe sahip. Tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmese de 11. yüzyılda burada eğitim verildiği biliniyor. Ve bu özelliğiyle de Oxford Üniversitesi İngilizce konuşulan yerler arasında dünyanın en eski üniversitesi olma özelliğine sahip. Oxford tam bir üniversite şehri demiştik. Zaten nüfusun da 1/3'ünü öğrenciler oluşturuyor. Şimdi şöyle istisnasız bir gerçek var. Bir yerde öğrenci varsa orası güzeldir. Oxford da bizi daha ilk dakikasından oldukça etkilemeye başladı. Biz hazırız. Eğer siz de hazırsanız Maps and Bags Oxford başlıyor. Oxford'a sabah erken saatte vardık ve turumuza geçmeden güne güzel bir kahveyle başlayalım istedik. Bu tip kafelerde içeride yüksek sesle konuşup bir şeyler yiyip içen insanlar görmeye alışığız. Ama burada ve bugün cumartesi olmasına rağmen hiç ses yok. Herkes ders çalışıyor. İşte şu an Oxford'a geldiğimizi daha iyi anlıyoruz. Biz de orta boyum sağlamak için bilgisayarlarımızı açıp kahvemizle birlikte Oxford notlarımıza çalışıyoruz biraz. Şimdi Oxford'a genelde böyle Londra'dan günübirlik seyahatlerle, gezilerle gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir sırt çantasıyla bütün gün Oxford'da rahatlıkla gezebilirsiniz. Ama biz buraya 2 günlüğüne geldik. Bir gece konaklamamız var ve otelimiz Oxford'un biraz dışında. O yüzden gün boyunca bavulumuzu otele bırakma şansımız olmayacak. Bütün gün bu bavulla da gezmek istemiyoruz. Dolayısıyla bizim bu bavuldan bir an önce kurtulmamız lazım. Aklımıza şöyle bir şey geldi. Bu müzelerde biliyorsunuz içeri böyle bavullarla girmenize izin vermiyorlar ya. Girişte böyle bir size emanet dolabı veriyorlar. Bavulunuzu oraya koyuyorsunuz. Biz de şimdi onu deneyeceğiz. Ashmolean Müzesi'ndeyiz. Turumuza buradan başlıyoruz. Aynı zamanda bavulumuzdan da kurtulmayı hedefliyoruz. Ashmolean Müzesi oldukça etkileyici bir müze. Oxford'da kesinlikle görülmesi gereken yerlerden birisi. Bir sanat ve arkeoloji müzesi ama burayı diğer benzerlerine ayıran şey buranın dünyadaki ilk üniversite müzesi olması. Aynı zamanda İngiltere'nin en eski müzesi. Müzenin ilk binası 1600'lü yıllarda yapılmış ama bu arkamda görmüş olduğunuz bizim bugün gezdiğimiz binaya da 1800'lü yıllarda taşınmış. Bina birçok esere ev sahipliği yapmakta. Bugün aynı zamanda bizim bavulumuza da ev sahipliği yapıyor. Bavulumuzdan kurtulduk. Günün geri kalanında Oxford'u rahat rahat gezeceğiz. Evet, listemize ilk tiki attık bile. Şimdi sırada Oxford Kalesi var. Şimdi de Oxford Kalesi'ndeyiz. Burası da oldukça tarihi bir kale. Yaklaşık 1000 yıllık bir tarihe sahip bir ortaçağ kalesi. Aynı zamanda bir hapishanesi de var. İç kısmını gezmek isterseniz 14.45 pound'a bir bilet almanız gerekiyor. Biz açıkçası bugün poundlarımızı başka şeylere harcamayı düşünüyoruz. O yüzden burayı es geçeceğiz. Ama sizlere en azından kaleyi dışarıdan bir gösterelim istedik. Kalenin hapishane kısmı ise günümüzde bir otele çevrilmiş durumda.
Şehre geri dönecek olursak Oxford'daki en dikkat çekici yapılardan biri de Carfax Kulesi. Bu kule 12. yüzyıldan kalma Aziz Martin Kilisesi'nin bugünlere kalabilmiş tek parçası. İsterseniz bu kuleye çıkıp şehre yukarıdan da bakabilirsiniz. Bu kule aynı zamanda şehrin 4 ana caddesinin de kesişme noktasında yer alıyor. Gün içerisinde zaten yolunuz buraya illaki düşecek. Carfax Kulesi'nin hemen az ilerisinde şehirdeki bir diğer tarihi kuleyi göreceksiniz. Yanındaki kiliseye ait olan Saxon Kulesi, 1040 yılından beri ayakta olup kendisi aynı zamanda Oxford'daki en eski yapı olma özelliğine de sahiptir. Oxford'da Gloucester Green'de haftanın 3 günü, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri bir yemek pazarı kuruluyor. Burada birçok dünya mutfağına ait standlar var. İstediğiniz birinden yemeğinizi seçip kendinize böyle güzel bir öğle atıştırmalığı yapabilirsiniz. Biz tercihimizi Sri Lanka mutfağından yana kullandık. Souvenir Shop'ta Oxford Üniversitesi sweatshirtlerini 10 pound'a satıyorlar. Bu ayıptır. Oxfordlulara hakarettir. İnsanlar şu sweatshirt'ü, şu böyle titri hak etmek için on binlerce pound veriyorlar her yıl. Cumartesi sabah 9'da kafelere gidip çalışıyorlar, uykusuz kalıyorlar. Burada 10 pound'a bu insanların sweatshirt'ü satılıyor. Ayıp. Ayıp. Bu sweatshirtleri görmüşken artık yavaştan Oxford Üniversitesi'ne de bir giriş yapalım. Zaten tek bir kampüsü yok. Birçok kolejden oluşuyor ve neredeyse Oxford'da her sokakta üniversiteye ait bir bina görmek mümkün. Şimdi Oxford Üniversitesi bünyesinde tam 39 tane kolej var. Bunların her birisi kendi içerisinde özerk, böyle kendi öğrencisini kendi seçen kolejler. Tabi bunların hepsinden bahsetmek mümkün değil ama içlerinden bazılarını sizlere göstermeye, sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şu an Trinity College'ın önündeyiz. Bu kolejin kuruluşuyla ilgili de çok enteresan bir hikaye var. O hikayeyi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi 1500'lü yıllarda burada bir adam varmış. Sir Thomas Pope. Bu adamın hayatta kalan bir çocuğu olmadığı için bazı endişelere sahipmiş ama bu endişeleri yaşadığı hayatla ilgili değil, öldükten sonra arkamdan dua eden kimse olmayacak diye bir endişeye sahipmiş ve sırf bu endişesini gidermek için öldükten sonra arkamdan dua edenler olsun diye gerekli kaynakları sağlayarak bu kolejin, Trinity College'ın kurulmasını sağlamış. 1556 yılından beri burada eğitim verildiğini düşünürseniz buradan kaç tane öğrencinin mezun olduğunu, kaç öğrencinin yetiştiğini siz hayal edin. Muhtemelen arkasında en çok dua edilen insanlardan birisi Sir Thomas Pope olmuştur. Trinity College'ın hemen yanında da bir diğer önemli kolej Balliol College yer alıyor. Burası da 1263 yılında kurulmuş ve Oxford Üniversitesi'nin en eski kolejlerinden birisi. Buradan birçok bilim adamı, işte 5 tane Nobel ödülü sahip kişi çıkmış. Aynı zamanda buradan 4 tane de İngiltere Başbakanı çıkmış ki bunlardan birisi Boris Johnson.
Evet, şimdi de Christchurch'teyiz. Burası hem bir katedral hem de aynı zamanda üniversitenin bir koleji. Christchurch College olarak da geçiyor ama daha çok Christchurch deniyor. Burayla ilgili sizlerle paylaşmak istediğim birkaç tane önemli bilgi var. Ama öncelikle Albert Einstein'la başlayalım. Albert Einstein 1931-33 yılları arasında Oxford Üniversitesi'nde bu kolejde ders vermiş. Ya düşünsenize, üniversiteye gidiyorsunuz, dersinize Albert Einstein giriyor. Yani ne kadar ütopik bir şey, yani inanılmaz. İnanılmaz bir şey bu. Christchurch ile ilgili bir diğer bilgi ise Harry Potter hayranları için geliyor. O Great Hogwarts yemek salonuna ilham veren yemek salonu ve yine seride hatırlayacağınız o meşhur Hogwarts merdivenleri sahnelerin çekildiği yer burada, bu binada yer alıyor. Bu yemek salonu ve merdivenleri görmek için 16 poundluk bir bilet almanız gerekiyor. Ama durun, aslında tam olarak da gerekmiyor. Sizlerle çok ince ve çok çakal bir Maps and Bags numarası paylaşalım. Binanın giriş kapısında bazı koro ve ayna aktivitelerinin listesini göreceksiniz. Eğer size uygun bir saat bulabilirseniz o saatte gelip ben ayına gelmiştim diyerek içeri ücretsiz olarak girebilirsiniz. Zira biz de buraya yarın sabah 11'deki pazar ayini için geleceğiz. O yüzden Harry Potter hayranları Oxford'daki ikinci günümüzü sakın kaçırmasınlar. Evet, şimdi Christchurch ile ilgili bir diğer önemli bilgi ise bu arkamda görmüş olduğunuz Tom Kulesi ile ilgili. Burası bir çan kulesi ve bu 6 ton ağırlığındaki çan burada her akşam 21.05'te 101 kere çalıyor. Ve bu gelenek 1682'den beri yaşatılıyormuş. Şimdi diyeceksiniz, niye 101 kere çalıyor? O dönemlerde bu kolejin 101 tane öğrencisi varmış ve saat 9'da sokağa çıkma yasağı başlıyormuş. Kolej de bu 101 tane öğrencisini koleje çağırmak için her akşam saat 9:05 geçe 101 kere bu çanı çalıyormuş. Peki diyeceksiniz, niye 9'da değil? Madem sokağa çıkma yasağı 9'da başlıyor, çan niye 9'da çalmıyor? Oxford, Greenwich'e göre 5 dakika daha batıda olduğu için bu çan 9'da değil, Greenwich'ten 5 dakika sonra 9'u 5 geçe çalıyor. Christchurch ile ilgili son önemli bilgi ki Şükrü'ye çok önemli gelmedi ama açıkçası okuyunca benim çok hoşuma gitti. Alice Harikalar Diyarı ile ilgili. Alice Harikalar Diyarı'ndaki Alice, Christchurch'ün eski dekanının kızı. Burada bir matematik profesörü varmış, Charles Dodgson diye. Charles Dodgson ve Alice birlikte çok vakit geçirirlermiş. Bu arkamda görmüş olduğunuz çayır çimenlerde gezerlermiş. Charles Dodgson Alice'e hikayeler anlatırmış. Ve sonrasında bu hikayeleri Charles Dodgson kitaplaştırmış. Charles Dodgson kim derseniz biz onu mahlasıyla, takma adıyla tanıyoruz. Lewis Carroll, Alice Harikalar Diyarı'nın yazarı. Bu üniversitede bir matematik profesörü. Christchurch'tan bugün için ayrılıyoruz ve mevsim itibariyle Balliol College'in önünde kurulmuş olan Noel Pazarı'nda biraz yürüyüş yapıyoruz. Şimdi ise Oxford'daki ilk günümüzü sonlandırmak için şehirdeki en ünlü publardan birine gidiyoruz. Burayı meşhur eden şeylerden biri, eski Avustralya Başbakanı Bob Hawke'ın 1963 yılında öğrenciliği zamanında yaklaşık 1.4 litrelik birayı 11 saniyede içerek Guinness Rekorlar kitabına girdiği yer olması. Bu pub aynı zamanda birçok ünlü ismi de ağırlamış bir yer.
Pub'da bizi ilgilendiren şey ise daha çok fish and chips'inin gayet güzel olması ve tabii ki bira. Oxford'da ilk günde bizden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Oxford'da ikinci gün başlıyor. Otelimizden ayrıldık, Oxford şehir merkezine indik. Oxford şehir merkezinde oteller bayağı pahalı. Özellikle hafta sonu 130-160 pound'dan başlayan fiyatlarla karşılaştık. Fiyatları görünce hatta ya gitmesek mi Oxford'a dedik. Sonrasında fiyatların süper olduğu bir bölge keşfettik. Kuzey Oxford'da, Oxford şehir merkezine otobüste yaklaşık 20 dakika mesafede Kidlington diye bir muhitte geceliği tam tamına 37 pound'a bir oda kiraladık. 2 kişi, üstelik kahvaltı dahil. Kaçmaz bir fırsat. Kidlington'a ulaşım da son derece kolay. 2 numaralı otobüste yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuk yapıyorsunuz ve bu yolculuğa kişi başı sadece 2.80 pound veriyorsunuz. İkinci günümüzdeki turumuza başlamadan size Oxford'daki bir alışveriş merkezinden de bahsedelim. Seyahatlerimizde AVM gezmek huyumuz değildir ama bu Westgate alışveriş merkezinin terasına çıkarsanız size bir Oxford manzarası sunuyor. Çok iyi mi? Değil. Biraz daha yüksek olsa daha iyi olurmuş ama yine de burası da aklınızda olsun. Evet, şimdi de Bilim Tarihi Müzesi'nin önündeyiz. Buranın girişi de aynı Ashmolean Müzesi gibi ücretsiz. Burada görmeyi merak ettiğimiz çok önemli bir şey var. Birazdan bunu hep birlikte görüyor olacağız. Albert Einstein'ın 1931 yılında Oxford Üniversitesi'nde izafiyet teorisini ilk defa anlattığı o 3 saatlik derste kullandığı yazı tahtası burada bu müzede sergileniyormuş. O gün o derse girenler muhtemelen ya bu teori bayağı yürür gibi, bayağı ses getirecek gibi demişler ki o yazı tahtasını saklamaya karar vermişler. Oldukça da ileri görüşlü bir hareket olmuş bu. Gelin şimdi hep birlikte bu yazı tahtasını ve müzedeki diğer eserlere hep birlikte bakalım. Şimdi Bilim Tarihi Müzesi'nin hemen karşısında bir kitap evi göreceksiniz. Blackwell. Burası zaten İngiltere'de böyle zincir haline gelmiş bir kitap evi. Buraya dışarıdan baktığınızda standart bir kitap evi gibi duruyor ama burada yer alan kitapların olduğu rafları yan yana koyduğumuzda 5 kilometre uzunlukta olacağını söylersek buranın ne kadar büyük bir kitap evi olduğunu herhalde size anlatabilmiş oluruz. Dün hatırlarsanız Christchurch'un içine girmemiş, onu bugünkü ayin saatine bırakmıştık. İşte şimdi Harry Potter hayranlarının merakla beklediği o ana geldik. Ayine geldiğimizi söyleyerek içeri para ödemeden giriyoruz. Buraya pazar ayinine geldik diye girmiş olabiliriz ama asıl amacımızdan kopmayalım. Katedralden önce tabii ki Harry Potter filmlerine ilham olmuş o merdiven ve yemekhaneye bir bakacağız ilk olarak.
Bu arada burası gerçekten yemekhane. İnsanlar baya tabildot yemek alıyorlar. Neyse zaten kaçak olarak gittik biz buraya. Çok göze batmadan biz ayine geçelim. Birazdan şehirde görüşmek üzere. Şimdi de Sheldon'in tiyatro binasının önündeyiz. Burası Oxford Üniversitesi öğrenciler için çok önemli bir yer. Tüm Oxford Üniversitesi öğrencileri buraya en az 2 kere geliyor. Yani en azından bir kere kesin geliyor. Oxford Üniversitesi'nde kabul törenleri ve aynı zamanda Oxford Üniversitesi'nden mezuniyet törenleri burada, bu binada gerçekleşiyor. Bridge of Sighs'ın önündeyiz. Burası da Oxford'un yine en çok fotoğraflanan yerlerinden birisi. Hertford College'in 2 tane binasını birbirine bağlayan bu köprü, bu 2 binadan daha sonra 1914 yılında yapılmış. Oldukça yeni bir yapı. Tabii Oxford'da biraz zaman farklı konuşuluyor. Bir şey 1914 yılında yapıldıysa yeni bir bina, yeni bir yapı olarak değerlendiriliyor burada. Burası Venedik'teki Bridge of Sighs'a benzetildiği için daha çok Bridge of Sighs adıyla anılsa da Hertford College'in 2 binasını birleştirdiği için aslında bu buranın asıl adı Hertford Bridge. Oxford turumuz Bodleian Kütüphanesi'nden devam ediyor. Burası tabii bir kütüphane olduğu için biraz sessiz konuşmaya çalışıyorum. Ama burası öyle bildiğiniz kütüphaneler gibi değil. Burası çok farklı bir noktada. Çünkü burada tam 14 milyon kitap var. Ve bu kitap raflarını böyle yan yana koyduğunuzda, şimdi sıkı durun, tam 250 kilometre ediyor. Şimdi yaşadığınız şehri düşünün, oradan 250 kilometreye nereye gidersiniz ona bir bakın. Bu size yeterli fikri verecektir buranın büyüklüğü konusunda. Peki burada niye bu kadar çok kitap var? Çünkü burası bir nevi İngiltere'nin yasal emanet kütüphanesi. İngiltere'de basılan her kitabın bir kopyası buraya Bodleian Kütüphanesi'ne gelmek durumunda. Bu da şu demek oluyor. Hani 250 kilometre demiştik ya rafların uzunluğuna. Bu yeni gelen kitaplarla birlikte bu mesafe her sene 2 kilometre daha uzuyor. Bu arada off the record bir bilgi paylaşalım. Bu bahsettiğimiz kitapların hepsi burada, bu binada yer almıyormuş. Yine İngiltere'de Swindon'da bir depo, Bodleian Kütüphanesi'ne ait bir depo varmış ve bu bahsettiğimiz kitapların %60'ı orada yer alıyormuş. Biz bugün kütüphaneyi maalesef gezemeyeceğiz çünkü kapasite dolmuş, ama yine de bu binanın içerisinde Divinity School var. Oraya bakacağız, birlikte bakacağız ve orada Harry Potter hayranlarını bir sürpriz daha bekliyor. Harry Potter hayranları bu sahneleri hemen hatırlamıştır zaten. İşte şu an bu sahnelerin çekildiği Divinity School'un içindeyiz. Google'da Oxford diye tarattığınızda karşınıza çıkan görsellerin birçoğu nedense bu arkamda görmüş olduğunuz Radcliffe kamera binası olacak. Aslında çok da şaşırmamak lazım çünkü oldukça güzel, etkileyici bir bina. Ama aslında burası sadece bir okuma salonu. Hemen Bodleian Kütüphanesi'nin yanında yer alıyor ve öğrenciler için kütüphaneden buraya geçilebilen bir yeraltı tüneli de mevcut.
Radcliffe Kamera'nın hemen yanında küçücük bir sokaktayız. St. Mary's Passage. Sokak o kadar küçük ki üstünde sadece bir tane bina var. Biz de o binanın kapısının önündeyiz. Burada bu kapının önünde ne yapıyoruz? Çünkü bu kapı aslında Oxford'un en tatlı şehir efsanelerinden bir tanesine konu olmuş durumda. C.S. Lewis'in Narnia günlüklerine bu kapının ilham kaynağı olduğuna inanılıyor. Kapıya yakından baktığımızda neden böyle bir inanış olduğunu tahmin etmek çok da zor değil. Çünkü kapının hemen üzerinde bir aslan figürü oyması var. Elbette ki Narnia günlüklerindeki aslan. Kapının üstündeki sütunlarda ise Mr. Tumnus'u görebiliyorsunuz. Aslanın yardımcısı ve Lucy'nin Narnia'ya girdiğinde ilk tanıştığı şahıs. Yarı insan, yarı keçi. Ama daha da önemlisi bu kapının hemen yanında Narnia'nın başlangıcını temsil eden sokak lambası var. Şimdi de Covered Market'tayız. Burası tarihi bir kapalı pazar. 1774 yılında açılmış ve hala aktif olarak kullanılmakta. Gelin buraya da birlikte bakalım. Şehir merkezinden High Street üzerinden dümdüz yürüyerek 10 dakikada ulaşabileceğiniz Magdalen College'ının yanındaki köprüden aynı zamanda tekne turu yapabiliyorsunuz. Biz bugün tekne turunu es geçiyoruz çünkü Oxford'da hissedilen hava sıcaklığı 2 derece. Eğer bugün 2 derece değil 22 derece olsaydı tam da bu noktadan bir bot kiralayıp kısa bir gezinti yapabilirdik kanallarda. Biz bugün es geçiyoruz dediğimiz gibi ama hem size nereden kiralayabileceğinizi göstermiş olalım hem de hava sıcaklığını kafaya takmayan birkaç çılgın turisti çekelim. Oxford gezimizin sonuna geldik. Gezimizi bir şeyler yemek için bir pub'ta kapatıyoruz. Seçtiğimiz pub'ın iki önemli özelliği var. Bunlardan bir tanesi buranın en eski pub'u olması. Diğer önemli özelliği de arkamızda görmüş olduğunuz kravat parçaları. 1960-70'lerde burayı işleten pub sahibi biraz böyle enteresan bir abiymiş. Her ziyaret edenin kravatından bir parça keser, isimleriyle, tarihleriyle duvarlara asarmış. Zamanla duvarlara, tavanlara sığmaz olmuş. Biz de şu an o pub'dayız.
Oxford'da geçirdiğimiz bu 2 gün gerçekten bizim için de zamanda yolculuk gibi bir şey oldu. Böyle sokaktaki insanları, arabaları görmezseniz sanki böyle 1600'lerde, 1700'lerde sokaklarda yürüyor gibisiniz. Biz gerçekten çok etkilendik, çok beğendik burayı. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu sizler için güzel bir Oxford rehberi olmuştur. Bir sonraki seyahatte, bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, başlayalım. Christchurch ile ilgili... Dur olmadı. Evet, devam et. Christchurch ile ilgili son önemli bilgi... Hayda. Başlayalım, haydi bakalım. Christchurch ile ilgili son... Sen bana moral motivasyon mu yapıyorsun? Haydi yaparsın şimdi, çok rahat olacak. Evet. Bristol'da 2. güne başlıyoruz. Otelimizden ayrıldık. Bristol değil ki Oxford. Seçtiğimiz pub önemli bir pub çünkü Bristol'un en eski pub'ı. Pub'ı her ziyaret edenin kravatından bir parça keser, tarihiyle, ismiyle duvara asarmış. Günler içerisinde duvarlara, tavanlara sığmaz olmuş. Buradayız. Bu arada kravatını kestiği kişilere de hediye olarak yarım pint bira ikram edermiş.